Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, şerbetini tam çeken, asla dağılma olmayan nefis bir portakallı revani tarifi hazırladım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli revani tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Revaniyi yapmadan önce ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Bu tatlıda mutlaka şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı suyu koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kaynayana kadar ocağımızın altı yüksek ateşte olacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşe getireceğiz. 20 dakika boyunca da kısık ateşte kaynayacak. Şeker ve suyu koyduktan sonra arada bir şerbetimizi karıştıralım. Şekerleri tabana çökerek yapışma olabilir. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Ocağımızın altını yarım ateşe getiriyoruz ve 20 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyoruz. 20 dakikanın sonunda şerbetimiz kıvamını aldı. Ocağımızın altını söndürüyoruz ve soğuması için kenara koyuyoruz. Şerbetimiz bir kenarda soğurken biz de revanimizin hamurunu hazırlayacağız. Revani için 3 adet oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz yumurta, 1 çay bardağı şekeri koyduktan sonra köpürünceye kadar mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşama çok önemli. Şekerinizi ve yumurtanızı ne kadar güzel kabartırsanız revaniniz o kadar güzel ve lezzetli olur. Şeker ve yumurta oldukça güzel bir şekilde kabardı ve rengini değiştirdi. Mayonez kıvamına geldikten sonra bu ölçü bizim için yeterli. Yumurta ve şeker yeterince köpürdükten sonra artık mikserimizi kullanmayacağız. Kabarmış olan şeker ve yumurtamızı indirmek istemiyoruz. Harcımızın içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyoruz. Sizler dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz sütü koyduktan sonra spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşamadan sonra artık karıştırma işlemine spatula ile devam edeceğiz. Daha sonra içerisine 1 su bardağı unumuzu eleyerek ekliyoruz. Sizler de ununuzu eklerken mutlaka eleyerek ekleyin. Böylelikle ununuzu havalandırmış olursunuz ve daha güzel kabarır. Unumuzu eledikten sonra içerisine 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekleyerek onları da eleyerek içerisine koyuyorum. Daha sonra spatula yardımıyla alttan yukarıya doğru karıştırıyorum. Böylelikle harcımızın havasını indirmemiş oluyoruz. Unumuzu güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı irmiğimizi ekliyoruz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml, çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. İrmiği de yeterince karıştırdıktan sonra tarifimde 1 adet portakalın kabuğunu kullandım. İnce bir rende ile portakalı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra kek harcımızın içine rendeliyoruz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken konu ise portakalın beyaz kısmını kesinlikle rendelememek. Portakalın beyaz kısmını rendelerseniz revaninizde acılık hissedersiniz. O yüzden sizler de bu konuya özen gösterin. Portakalın kabuğunu da rendeledikten sonra spatula yardımıyla tekrar karıştırıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Kek harcını güzelce karıştırdıktan sonra orta boy borcamı alıyorum ve zeytinyağıyla yağlıyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada tereyağı ya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, önemli olan revaninizin tepsiye yapışmaması.
Tepsiyi güzelce yağladım. Revani harcımı tepsinin içerisine döküyorum. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Revanimizi sıcak fırına koyacağız. Bu arada tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Revani harcını tepsiye koyduktan sonra tepsimizi sallayarak eşit ölçüye gelmesine özen gösteriyoruz. Bu arada çok küçük hareketlerle tezgahımızın üzerine vuruyoruz ve hava kabarcıklarının gitmesini istiyoruz. Revanemiz hazır. 180 derecelik fırınımızda 35 dakika boyunca pişireceğiz. ...35 dakikanın sonunda kürdan testi yapmak istiyorum. Bir adet kürdan alarak revaninin içerisine batırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kürdanımız temiz çıkıyor. Revanimiz artık pişti. Revaniyi fırından çıkartıyorum. Sadece 2 dakika boyunca ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Daha sonra revaninin üzerine kürdan yardımıyla küçük küçük delikler açıyorum. Böylelikle şerbetini daha güzel çekmiş olacak. Revaniye şerbet dökmeden önce 1 su bardağı portakal suyumuz var. Hala kekimiz sıcakken portakal suyumuzu döküyoruz. Bu yöntemle revani yaptığınız zaman gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Dökmüş olduğum portakal suyu hala çekmeden şerbetimizi de üzerine boşaltıyoruz. Bu arada şerbetimizin buz gibi soğuk olması gerekiyor. Sıcak revaninin üzerine buz gibi şerbeti döküyorum. Tarifimde kullanmış olduğum ölçü tam ölçüdür. Sizler de bu ölçülere uyarak revani yaparsanız gerçekten çok lezzetli revani yemiş olursunuz. Şerbetini döktükten sonra 4 saat boyunca oda sıcaklığında revaniyi dinlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde şerbetini çekti. Bıçak yardımıyla ilk önce revaniyi 4'e kesiyorum. Daha sonra boylamasına 3'e kesiyorum. Bu aşamadan sonra artık revaniyi ne kadar porsiyonluk yapacağınız tamamen size kalmış. Dilerseniz daha büyük kesebilirsiniz, dilerseniz porsiyonları daha küçük kesebilirsiniz. Revaniyi kestikten sonra portakal parçalarıyla revaniyi süslüyorum. Bu aşamadan sonra sizler istediğiniz gibi revaninizi süsleyebilirsiniz. Ben portakal dilimleri koydum, daha sonra üzerine toz fıstık gezdirdim. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Sizlere bu güzel revaninin bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken, asla dağılma olmayan harika bir tatlı oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Görmüş olduğunuz gibi bu tatlının yapımı oldukça kolay. Ve de çok lezzetli oldu. İçerisine koymuş olduğumuz portakal suyu gerçekten çok güzel lezzet kattı. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.